Hepimizin zaman zaman zihnimize esir alan ve sürekli bir döngü içerisinde tekrarlayan saçma sapan düşüncelerle zihnimizi yorduğumuz anlar mutlaka olmuştur. Hatta buna Anadolu'da vesvese adı verilir. Birçok yerde mutlaka kulağına çalınmıştır. Ama iyi haber şu ki hayat kalitemizi aşağıya çeken ve bizi bu kısır döngünün içinde tutan düşüncelerle mücadele etmek mümkün. Ve sana bu videonun sonuna kadar geldiğinde kendi hayatımdan esinlendiğim 7 farklı uygulayabileceğin teknikle bu vesvese dediğimiz düşüncelerle nasıl başa çıkabilirsin bunları anlatacağım. Ve videonun sonuna kadar geldiğinde sen de artık bunlarla nasıl mücadele edeceğin noktasında çok daha farklı bir farkındalığa erişmiş olacaksın. Hazırsan başlayalım. Birinci adım düşünceleri fark edip onları adlandırmak. Bu vesvese dediğimiz saçma sapan düşünceler farkına varmadan içinde büyür. Benim de böyle olmuştu ve farkına varmadan iç sesim konuştukça bunları büyütmeye başlamıştı. Ve şunu yaptım, sadece bunların farkına vararak bu sadece bir düşünce deyip onları basite indirgemeye çalıştım. Mesela bu endişe bana şu anda bir şey katmıyor ya da bu korku bana şu anda bir şey katmıyor ya da bu yaşadığım, hissettiğim düşünce, zihnimdeki şey bana bir şey katmıyor gibi onları basite indirgemeye ve adlandırmaya başlamıştım. Yani kısacası Anadolu'da yine bir örnek vereyim sana. Derler ya boş lafa karnım tok. Boş düşünceye de zihnin tok. O yüzden de onları boş düşünceler olarak adlandırırsan yönetmesi çok daha kolay olacak. Bir diğer adımda tam o düşünceler geldiğinde nefesine odaklanma. Nefesine odaklanıp şöyle zihnini biraz rahatlatmak için meditatif bir ana geçme. Evet, sadece nefesine odaklanarak bunu yapabilirsin. Sadece şöyle bir dur, nefes alıp verişine odaklan ve mesela dakikada kaç tane nefes aldığını saymaya çalış. Hatta burada şunu yapabilirsin. 4 saniye nefes alıp 8 saniye tutup 4 saniyede de tekrar nefesi vermeye odaklanabilirsin ve bunu birkaç tekrarla belki 10 tane tekrarla yaparak o düşünceden zihnini uzaklaştırabilirsin. Ve bir diğeri yine nefesteki gibi düşüncelerini farklı bir yere odaklamak. Hemen mesela sevdiğin bir şeye odaklan. Sevdiğin bir film aç, ne bileyim sevdiğin bir müziği aç. Ama böyle melankolik falan müzikler değil. Seni eğlendirecek, zihnini meşgul edecek bir hobiye odaklan. İşte evde puzzle varsa puzzle çöz, yemek yapacaksan yemek yap ama zihnini mutlaka bir yere odaklamaya çalış. Tam o anda o vesvese dediğimiz düşünceler zihnine geldiğinde. Mesela ben şöyle yapıyorum. O anda eğer böyle bir düşünce geliyorsa bunu kontrol altına almanın kendimdeki en basit yolunu bu şekilde buldum. Yapmam gereken işlere odaklanıyorum, çalışmaya odaklanıyorum. Bu benim için güzel bir çözüm yolu oldu ve zihnimi oraya odakladığım zaman o düşüncelerden uzaklaşıyorum. Ve tabii devamında pozitif içerikler tüketmeye çalış. Özellikle sosyal medya üstünde böyle hani vurdulu, kırdılı, acılı, üzüntülü, melankolik veya işte o vesveselerini tetikleyecek içerikleri tercih etmek yerine onları hemen geçip daha pozitif, daha seni geliştirici ve daha seni huzurlu bir noktaya taşıyıcı içerikler tüketmeye çalış. Anadolu'da yine güzel bir söz vardır tam olarak bununla alakalı. Söz büyüdür. Unutma ki sözler dinlediğin müzikler de dahil olmak üzere zihninde çok daha farklı etkileşimlerde bulunabilir ve seni çok daha farklı bir noktaya götürebilir. Belki de istemediğin noktalara bile götürebilir. O yüzden melankolik şarkılardan özellikle o anlarda uzak. Ve tabii yazmak. Bir kağıt ve bir kalemle gerçekten hayatını değiştirebilirsin. Yazmak o kadar güzel gelir ki her yazdığın şeyde zihninden atarsın. Her yazdığın şeyde zihnini biraz daha boşaltırsın ve daha dingin bir hayata geçersin. Eğer o vesvese içinde büyümeye başladıysa hemen bir kağıt kalem al ve onu yazmaya başla. Yazdıkça içinden attığını sen de fark etmeye başlayacaksın ve bu seni o yazma alışkanlığını kazandıktan sonra belirli bir süre sonrasında çok daha dingin ve huzurlu bir hale getirecek. Hatta onları artık yazdığın şeyleri düşünmediğin noktaya doğru geleceksin. Denemeye değer değil mi? Sadece bir kağıt ve kalem. Çok zor olmasa gerek senin için de ne dersin? Ve zihnine şu soruları sor. Bak çok kilit sorular vereceğim şimdi sana. Mutlaka not al bunları. Birinci soru, bu düşünce bana nasıl fayda sağlıyor? Eğer bir fayda sağlamıyorsa onu düşünmeyi terk et. Eğer bir fayda sağlıyorsa da onun alt başlıklarına geç. Mesela daha farklı bakış açılarıyla çok fonksiyonlu düşünerek nasıl buna yaklaşabilirsin ki çok fonksiyonlu düşünmeyle ilgili de çok güzel bir eğitim programım var. Onu da web sitemden inceleyebilirsin. Aşağıya yorumlara linki bırakıyorum senin için. Oradan da bir bakmanı tavsiye ederim. İkincisi de bu düşünce gerçekten önemli mi? Eğer
önemli olmayan bir düşünce ise terk et gitsin. Bu iki soruyla çok daha verimli bir şekilde düşüncelerini analiz edebilirsin. Bu düşünce bana fayda sağlıyor mu? Bu düşünce gerçekten önemli mi? Benim hayatımı değiştiren iki tane temel soruydu bu düşüncelerim arasında gidip gelirken yıllar öncesinde deneyimlediğim. Ve tabii yine yapması çok kolay olan şeylerden biri manevi yönünden destek al. Unutma, bazen dua etmek, çeşitli ritüellerde bulunmak gerçekten seni çok rahatlatacak ve o düşüncelerden uzaklaştıracak. Odağını oraya doğru çevirmiş olacaksın. Maneviyat hepimiz için en son noktada, belki en başta olması gerekirken en son noktada sığındığımız yerlerden bir tanesi. Manevi yönünü de güçlendirmeye çalış. Çünkü bu manevi yönle birlikte o vesvese dediğimiz kavramlarla, içinde büyüyen o iç sesle çok daha kolay bir şekilde mücadele edebilir hale geleceksin. Gördüğün gibi yapması kolay. Sadece bir karar. Eğer bunu gerçekten hayatına geçirmek istiyorsan bu videodan sonrasında söylediğim 7 adımı hayatına geçirerek iç sesini, o vesveseleri çok daha kolay kontrol edebilirsin. Tabii ki de yapmamak da bir seçim. Mevcut hayatına böyle devam eder. Hayat kaliteni aşağıda bir şekilde sürdürmeye devam edebilirsin. Tamamen seçim senin. Ama videonun bu dakikasına kadar geldiysen ve bu video seni etkilediyse beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Tabii ki de sevdiğin dostlarınla bu videoyu da paylaşarak bu bilgilere ya da bu tekniklere onların da ulaşmasını sağlayabilirsin. Bir sonraki videoda da görüşene kadar kendine iyi bak.